Haftalık düzenli dolar kazanabileceğin bir airdrop projesi keşfetmek ister misin? İşte tam bu video sana göre. Ne kadar ton ediyor? 1.78 ton, ortalama 10 dolar. Swap diyorum ve hemen Booms'um tonuma atılıyor. Şu ana kadar 3 tane videosunu yaptık ve her zaman iddiası gereği gerçekten en çok kazandıran, haftalık düzenli dolar cebine girebilecek bir proje olduğunu Booms'un çok söyledim. Çok fazla istediğin bir anket yaptık Telegram'da ve sen istedin, bu şekilde geldi. Telegram'da böyle özel anketlerimiz devam edecek. Senin İsteğin doğrultusuna yepyeni videolar geliyor artık. O yüzden Telegram'a katılmayı hem kartlara koydum hem yorumlara koydum. Sabitledim, katılmayı unutma. Destekleriniz sayesinde 22 milyon kullanıcıya sahip Booms'ta dünyada 4. sıraya girdik ve en son koltuğa oturduk. Önceden çok güzel eğitim serilerini attım. Oynatma listesine koyuyorum ama iki çeşit para vardı biliyorsunuz. Bir oyun parası şu. Bir de solda Booms token vardı. Booms token gerçek dolara çevrilebilen bir token olduğunu çok söyledim. Mesela 1000 Booms tokenin 10 USDT değerinde olduğunu çok söyledik. Nasıl kazanıyoruz bunu? Oyunun aslında çok basit bir mantığı var ama turnuva sistemleri biraz zor. Yani hiçbir şey kolay kazandırmaz. Bu oyun çok kolay dolar kazandırıyor diye zaten yalan söylüyordur. Ama bu oyunda düzenli dolar kazanabilirsin. Nasıl? Gerçekten kafa yoruyorsan ve biraz da zamanını harcayıp bu sistemi öğrenirsen. Oyunda çünkü bir sistem var. Ve bu sistemi oturtabilirsen eğer, biraz da şans faktörü de var tabii ki. Bu sistemde iyi şeylere gelebilirsin. Bu oyundan çok kazançlı abonelerim oldu. Haftalık yüzlerce dolar kazanan çok abonem oldu. Onlardan biri sen niye olmayasın? Mantık neydi canlarım? Investing zaten açılmadı. Trading'i sadece kullanıyoruz. Wallet kısmında da oyunda ne kazandıysak aslında swap'ını, yani takasını gerçekleştirebiliyoruz aslında. Mesela ben 1000 Booms kazanmışım. Ne kadar benim Booms'um? 1000 Booms kazanmışım. Ne kadar ton ediyor? 1.78 ton, ortalama 10 dolar. Swap diyorum ve hemen Booms'um tonuma atılıyor. Ben şu an neredeyse oyuna hiç zaman harcamadan 1000 Booms biriktirmişim. Gerçekten hiç zaman harcayamadım. Çünkü bir sürü proje videosu çekiyoruz biliyorsunuz ama hani bu oyuna odaklanan biri gerçekten iyi şeyler kazanabilir. Yani buradan tonumu çevirdim. Ton coin'ime geldi bu. Gün içerisinde de, birkaç saat içerisinde de direkt wallet'ıma düşecek canlar. Yani kazandığım Booms'u anında ton coin'e çevirebiliyorum. Ton coin dediğimizde bizim zaten biliyorsunuz Telegram cüzdanımız. Çünkü oyuna cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanına bağlayan birisinin cüzdanına düşüyor. Bu direkt kazandıkları. Bu aklınızda olsun. Bu şekilde yani kazanılıyor. Çok basit. Şimdi iki mantık var dedim. Şu oyundaki paramız ne işe yarıyordu bizim? Level almamıza yarıyordu. Ben mesela son seviyedeyim. Bu seviyelere gelmek biraz zor ama 8. seviyeye kadar en azından kolay gelebiliyorsun. Nedir? Günlük giriş yapıyorsun. Reverse'ten günlük giriş ödüllerini alıyorsun. Oyun parası kazanıyorsun. Ve sonra seviye alıyorsun. Şimdi turnuva dediğimiz şey ikiye ayrılıyor canlarım. Trading kısmına geldim. Tournaments. Yani gerçek dolar kazanabileceğin tokenler bu turnuvalarda saklı. Turnuvalar iki çeşittir. Her gün olur. Bazı turnuvalar free'dir. Yani girişi ücretsizdir. Ne demek oluyor bu? Herkes girebilir bu turnuvaya. Saatini kaçırmadığı sürece 2 saat. Diyor ki bak, 2 saat bu turnuva kalacak diyor. O turnuvaya kaçırdığımız gider. Ben mesela oyunu çok takip edemediğim için, çok turnuvaya giremediğim için bunları kaçırdım. Yoksa düzenli turnuvaya giren bir insan çok rahat bu dediğim rakamları kafasını yorursa eğer kazanabilir. Bu turnuvalar ücretsiz girişli ve ücretsiz giriyorsun yani. Turnuvada hangi sıralamayı elde ettiysen ona göre sana yıldız kazandırıyor. İşte örnek veriyorum, birinciye ne vermiş? 150 yıldız vermiş. İşte 60.ya ne vermiş? 20 yıldız vermiş. İşte 100.ye ne vermiş? 20 yıldız vermiş. 30 yıldız vermiş. Bu yıldızları bizim haftalık biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü paralı turnuvalarda yıldızla giriyoruz. Yani bize para kazandıracak turnuvalara biz yıldızla giriş yapıyoruz. Ücretsiz turnuvalardan yıldız biriktiriyoruz. Paralı turnuvalara bu biriktirdiğimiz yıldızları giriş ücretini verip oyun yıldızıyla gerçek token kazanıyoruz. Gerçek tokenlerimizi ton coin'e çevirip mis gibi çekiyoruz. Bu kadar basit aslında. Şimdi yıldız kazanımı veya token kazanımı neye göre? Seviye seviye deyip duruyorum ya, mesela bu adam 115. olmuş ya, normalde 6 yıldız elde edecekmiş. Ama 8 seviye olduğu için 6 ile 8'i çarptığı için 48 yıldız almış. Bu mantığı ilk önce öğrenin. Mesela bu adam 6 yıldız elde edecekmiş aynı sırada ama 4. seviye olduğu için oyunda 6 çarpı 4 24 yıldız kazanmış. Token'de de aynı. Mesela dedim ya, bazılarında da token kazanıyoruz. Mesela bu turnuvanın giriş ücreti 15 yıldız. Tıkladık, ne kazandırıyormuş? Normalde 500 token kazanmış adam ama 4. seviyeymiş. Oyunda çok yeni, bakın ha. Oyunda seviyem benim çok iyi, 8 seviyeyim, 10 seviyeyim de daha çok kazanmıyorum. Bakın ben
Oyunda 5-6 tane 10 seviye var benim gibi 22 milyon kullanıcıdan. Ama bakın 10 seviye göremiyorsunuz ilk yüzde. Yani seviye torpil değil. Seviye sadece iyi bir sıralama elde edersen daha fazla kazandırıyor. Normalde 500 kazanacakmış adam. 4 seviye olduğu için 2000 kazanmış. Mesela ben girseydim, birinci olsaydım 500 kazanacaktım. 10'la çarp, 10 seviyeyim çünkü. 5000 token kazanacaktım. Bu küçük turnuva bu vardı. Haftalık turnuva değil. Yani günlük küçük turnuvadan adam birinci olmuş işte. Ne kazanmış? 50 dolar kazanmış bu turnuvadan. Büyük turnuvadan ne kazanıyor? 10 katını kazanıyor. Çünkü günlük token kazandıran turnuvaların 100k mesela havuzu var. Ama haftalıkların 1 milyon var. Yani haftalıkta birinci olan bir insan 10 seviye ise bir de maksimum seviye ise 500 dolar kazanıyor. Ama günlükte maksimum olsa bile 50 dolar kazanabiliyor. Yani haftalık turnuvalar en önemlisi. Tabi haftalık turnuvaların giriş ücreti de daha fazla. 50 yıldız mesela. Diğerinin 15 yıldız. Bizim o yüzden ne yapmamız lazım? Günlük en azından bir turnuva, iki turnuva girip oradan 50 yıldız mı, 100 yıldız mı topluyorsak topluyoruz. Her gün toplayalım. Cebimizde dursun. Yıldız hep lazım olacak. Token kazandıran turnuvalarda da bu yıldızları harcayacağız. Mantığı çözdük. Turnuvanın içine biraz giriyorum. Şu an halihazırda bir turnuva olmadığı için ben şu an canlı bir turnuva açamadım. Önceki videomdaki bir turnuva örneğinden göstereceğim. Şimdi siz turnuvaya başlar başlamaz bir eğriler var. Borsa eğrileri gibi düşünün. O borsa eğrileri işte düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor. Görüyorsunuz oklar var. Şimdi bu okları genelde ne zaman işte trade yapılır? İlk önce bir mantığını anlatayım. Şimdi benim oynadığımda o zaman 100 hak vardı ama şimdi her turnuvada 33 hamle hakkım var. 33 hamle hakkı olduğu nedir? İşte mesela eğri geldi ya, oradaki borsa eğrimiz geldi. Ben o eğride mesela tam yükselirken bir eğri yakaladık. Trade kısmını aşağıda bastık. Trade kısmını aşağıda bastığımız zaman diyelim ki yükseliyor. Yükselme eğrisindeyken eğer ne kadar yükselirse bizim o kadar çok avantajımıza. Ama o eğri bir anda düştüğü anda o yaptığın senin hamle boşa gidiyor. Bu ne demek? İşte oyuna girdin borsada o eğrideyken baktın ki işte o eğri tam çıkmaya başlıyor, tamam mı? Tam çıkmaya başlıyorken trade'e basıyorsun. Altına ne kadar para yatırdığın, oyun parası yatırdığın hiç önemli değil bu arada. Ondan sonra o çıktı %300 yaptı. Sen hemen dedin ki ya bu daha fazla yükselmez, ben geri alayım. Aşağıdaki yeşil tuşa bastın, bıraktın, tamam mı? Ne kazandın? %300 kazandın. Bir daha oynadın. %200 kazandın. Bir daha oynadın. %500 kazandın. Toplamda 3 elde ne yaptı? %1000 kazanmış oldun değil mi? Toplam 33 hamlede ne kadar kazandıysan ona göre sıralamaya giriyorsun. Örnek veriyorum, birinci kişi 33 hamle yapmıştır. 5000 kazanmıştır. Birinciliğe oturur. İkinci kişi 4500 kazanmıştır. İkinciliğe oturur. Ama abi diyeceksin ki ya bundaki risk nerede? Şimdi sen örnek veriyorum %100'den %200 çıkmaya başladı. Tam o eğri çıkıyorken dedin ki ya bu artar devam eder dedin. Hiçbir şeye basmadın. Pat diye çaktı aşağı indi. O senin hamlen boşa gitti. Hiçbir şey kazanmadın o hamlede. Önceden bunun ortalaması alınıyordu ama şimdi bence daha iyi bir şey. Yani o hamlede kaybettiysen hiçbir şey sayılmıyor. Sana bir ekstra artısı eksisi olmuyor. Ama kazandıysan %100, %200 o cebine oluyor. 33 hamlede toplamda kaç kazanırsan, yüzde kaç kazanırsan ona göre aslında kazancın belirleniyor. Ve ona göre sıralaman oluyor. Şimdi diyeceksin ki abi çok zor değil mi yani? Bunun çok uzmanları yok mudur? Zaten kaybede öğreneceksin. Yani ilk bir turnuvada, iki turnuvada, üç turnuvada, özellikle zaten ilk turnuvalarda hep ücretsizlere bir gir. Yıldız ilk önce bir harcama. En az 3 turnuva bir o olayı bir çözmeye çalış. Kendince çünkü taktik üreteceksin. Biz mesela bir hocamla taktik üretmeye çalıştık. Kafamızdan böyle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ya işte bu eğri şuradayken şöyle mi yapsak, buradayken böyle mi yapsak diye bir sürü kafa yoruyoruz. Şimdi o yüzden kendi taktiğini kendin bulacaksın. Bu en iyi taktik diye bir şey yok. Ben sana bir taktik söylerim, sana işe yaramayabilir. Veya her turnuvada başarılı olmayacaksın zaten. Bazı turnuvalar istediğin gibi gitmeyecek, sinir olacaksın. Bazı turnuvalarda çok iyi işler yapacaksın. O yüzden ben mesela yeri geliyor bir turnuvada ilk 100'e girdiğim oluyor. İlk 500'e girdiğim oluyor. Yeri geliyor hiç sıralamaya girdiğim olmuyor. Baktım olmuyor zaten. 5-10 hamle yapmışım. Hiç istediğim gibi gitmiyor. Boş ver diyorum. Salıyorum o turnuvaya, geçiyorum. Saatlerine bakarsın zaten. O turnuva kısmında saatleri sürekli söylüyor. Hangi turnuvalar ne zaman yayınlanacak? Hepsinin saati var. Onu kaçırma. Çünkü canlı mesela şu an turnuva olmadığı için ben sana canlı gösteremedim ama aralıklarla gün içerisinde 3-5 tane 6 tane turnuva oluyor. Bazen çok oluyor, bazen az olduğu oluyor ama haftalık turnuvalarda en az haftada bir gün oluyor. Geçen cuma olmuştu mesela. O turnuvalar çok kazançlı tabii ki. Ve giriş ücreti yüksek olduğu için çoğu kişi giremiyor. Giremediği için de ne oluyor? Hiçbir şey yapamıyorlar. İnsanlar çünkü bol bol yıldızlarını harcıyorlar. Ama o giriş ücretini bir turnuvada, ücretsiz bir turnuvada rahatlıkla alabilirsin. Mantık aslında bu yönde.
Ama benim çözdüğüm 2 tane basit şey var. Yani şimdi bir şey düşüş eğrideyse ben trade'e basmıyorum mesela. İyice düşüş eğrisine düşüyor. Sonra bir bakıyorum. Bir hamle, 2 hamle, 3 hamle yükselmeye başlıyor. O zaman basıyorum mesela. O zaman daha çok mantıklı olabiliyor ama bunu tabii ki oynadıkça deneyimleyeceksin. Kaybetmeden kazanmayı öğrenemezsin. Zaten oyun parası kaybediyorsun. Tutulmanın mantığını çözmeye bak. %100 hani bir mantık yok, biraz şans faktörü var ama illaki şanslı olduğu mantıklı olan bir turnuva olacaktır. Ben aksini görmedim. Adam akıllı bu işe zaman ayıran gerçekten haftalık güzel dolarlar kazanabilir. Gördün ne kadar kolay bir çekim sistemi olduğunu da gördün. Gelmiş geçmiş en çok kazandıran oyun. Bununla ilgili zaten videoların tekrar gelmesini istiyorsan aşağı yorumlara yazmayı unutma. Böyle özel serilerin devamı için de aşağıdan abone olup zil bildirimlerini açmayı unutma efendim. Gün içindeki gelecek yepyeni videolarda görüşmek üzere.